Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle bir duyuruyla başlıyorum. Yarın yani Salı günü saat 20.30'da yatırımcılık sırları eğitimimizin Zoom toplantısı olacak. Eğitime katılan arkadaşlar eğitime girip haber ve duyurular bölümüne bakarak toplantıya katılım için gerekli olan parola ve toplantı numarası bilgisine ulaşabilirler. Bunları zaten X'teki topluluk bölmemizde de duyuruyoruz. Orada da nasıl bakabileceğinizi söylüyoruz. Henüz eğitime katıldıysanız ama henüz topluluğumuza katılmadıysanız topluluğumuza da eğitime katılmış olduğunuz e-postayı yazmayı unutmayarak katılmanızı öneririm. Çok faydasını görürsünüz. Şimdi bugün öncelikle Borsa İstanbul hakkında biraz bir şey söyleyeceğim. 9.000'e kadar geldik. 9.000'e kadar geldik. Ben şöyle bir belki tekrardan 9.900 yapabileceğini düşünüyordum. Yapabilir. Halen daha böyle bir imkan mevcut. 9.000'de bir destek bulmaya çalışıyor. Bulamazsa aşağıda 8.600 var. Burası ziraat savunma hattıydı. Artık pek yok. Ziraat savunma hattı diye bir şey. Belki vazgeçtiler ya da belki daha aşağı bir seviyeye kuracaklar. Artık bilemiyorum. Yani piyasaya o kadar çok müdahale ediliyor ki bunlar teknik analizin konusu değil. Yani iyi değildir. Yükselişler satış fırsatıdır. O benim dediğim gibi bir şeylerde olacak olursa 9.900 gibi daha önceden beklediğim. Onu da bir satış fırsatı olarak değerlendirin. 9.900 olabilir diyorsak da bunun için de alım yapmayın. Yani alım çünkü yaparsınız çok riskli. Türkiye'de gelişmeler olur düşebilir dedik nitekim çok hoşa gitmeyen gelişmelerde oldu piyasa açısından hoşa gitmeyen gelişmeler oldu o zaman da. Yapacak bir şey yok. Orası iyi değildir. Şimdi hafta sonu çok önemli gelişmeler oldu. Onlardan biraz bahsedeyim. Bir tanesi Ukrayna'nın Rusya'nın çok içlerinde, çok derinlerdeki üslerine drone saldırısı yaptığını öğrendik. Büyük bir tabii istihbarat çalışması da var. Büyük bir sürpriz saldırı olmuş oldu bu şekilde. Ve burada da çok değişik yorumlar geldi. Yani burada bir Pearl Harbor saldırısı yapılmış gibi böyle ifadeler kullanıldı. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü o Pearl Harbor saldırısı Amerikan donanmasını 6 ay paralize etmişti ve o sırada da zaten Japonlar Güney Pasifik'i işgal etmişlerdi. Yani burada Rus ordusunu böyle 6 aylığına bırak yani bir aylığına bile durdurabilecek bir şey yok ama moral olarak çok önemlidir. Yani en dipteki yerinize kadar bile ulaşabiliyoruz, vurabiliyoruz demek açısından önemlidir. Ben bunu bugün Sözcü'deki yayında da şuna benzetmiştim. İşte bu gördüğünüz Yarbay James Doolittle'ın 78 tabii bu 1942'deki şey 2020'de yayınlanmış bu haber. 1942'deki saldırısını hatırlatıyor daha ziyade. Burada şu görmüş olduğunuz bombardıman uçaklarının menzili arttırılarak Yarbay James Doolittle komutasında uçak gemilerinden bombardıman uçaklarını kaldırarak 16 tane bombardıman uçağı bir daha da o uçak gemisine inmesi mümkün olmayan yani bombardıman uçakları Tokyo'yu bombaladılar. Hiç hesapta yoktu, beklenmedik bir şeydi. Ve bu moral olarak çok büyük bir etki yarattı Japonya üzerinde. Japonya'nın ne Çin'deki ilerlemesini engelledi, ne Güney Pasifik'teki kazanımlarını durdurdu. Sadece büyük bir moral etkisi yaptı. Yani 16 tane bombardıman uçağıyla biraz yakınına gelip 400 mil yakınına gelip saldırmayı düşünüyorlardı ama 750 mil yakınındayken bir Japon gemisi tarafından fark edilmeleri üzerine uzakta da olsa yola çıktılar ve Çin'e düştüler bu uçaklarla. Çin'e düştüler. Bir tanesi Sovyetler Birliği'ne indi vesaire. Yani çok büyük moral etkisi oldu. İşte buna benzer bir şey aslında. Doolittle Rate diye tarihte bilinen
olay Ukrayna'nın yapmış olduğu şey tamamen moral etkisi oldu. Barış görüşmelerinde bir yani savaşı devam ettirmek istiyorsanız belki ama işte biz de sizi böyle vurduk falan gibi bir şey demek için bir olaydı. Yani etkisi savaş üzerindeki etkisi olmayacaktır, moral üzerinde etkisi olacaktır. Neden anlatıyorum? Bu bir jeopolitik gerilimi arttırıcı bir unsur bugün. Fakat etkisi kalıcı olmayacak. Tamam moral etkisi var ama etkisi kalıcı olmayacak. Biz yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında da çok sert hareketler gördük mesela altında vesaire. Ama onun bile etkisi bir süre sonra tersine döndü. Yani bu etkisi sınırlı olacaktır. Birkaç günlük bir etki olabilir. Ama bu bir Doolittle Raid'dir. Bu bir Pearl Harbor değildir. Aradaki farkın iyi anlaşılması gerekiyor. Ama neticede piyasa için negatif bir haberdir. Değil mi? Negatif bir gelişmedir. Diğer bir negatif gelişmede bu Amerika ve Çin arasındaki bu Cenevre'de yapılan görüşmelerin iki tarafında buradaki anlaştığımız şeylere uymaması konusunda birbirini suçlaması haberiydi. İşte çok kötü. Çin diyor ki hayır bunlar Amerika anlaştığımız şekilde hareket etmiyor. Amerika diyor ki hayır Çin işte böyle yapmıyor. Dolayısıyla ticaret savaşlarında bir bölüm daha Amerika-Çin görüşmelerinde. Bu da piyasa için kötü. Piyasa için kötü olan şeyler altın, gümüş için iyi. Peki piyasada iyi olan bir şey var mı dersek? Piyasada iyi olan bir tek Fed guvernörlerinden Waller'ın açıklamaları vardı. O da demiş ki yani bu gümrükler %10'la falan sınırlı kalırsa işte enflasyon da düşüyorsa birçok faiz indirimi yapabilir Fed bu yılın ilerleyen zamanı da. Yani zaten Eylül ayında bekleniyor faiz indirimleri yapılması, faizin indirilmesi. Belki piyasanın beklediğinden biraz daha fazla bir indirim olabilir Eylül'den sonra. Zaten Eylül'den sonra ne var diyeceksiniz. İşte Ekim var, Aralık var. Yani 3 tane arka arkaya gelebilir demek istiyor şu anda. Eylül'den itibaren Eylül, Ekim ve Aralık olmak üzere 3 tane arka arkaya 25 puanlık gelebileceği anlamına geliyor Waller'ın sözleri. Biz bekleyelim, bir sene boyunca hiçbir şey yapmayalım, ondan sonra faiz indirir miyiz diye bakalım diye böyle Powell'ın sözlerine göre bir daha tabii ki pozitif bir havası vardır bunun. Peki bütün bunların piyasaya etkisi nedir dersek, şimdi ilk olarak yani şu anda yeni açılmış durumda Amerika hemen hemen yeni açıldı işte. Fazla bir etki yok. Yani Nasdaq biraz yukarıda, S&P 500 hemen hemen eski kapanışına çok yakın, biraz aşağıda. Dow Jones daha ziyade aşağıda ama bakın S&P 500 şöyle aşağıdan yukarıya dönüyor gibi. Yani kötü haberi borsa fiyatlamıyor. Yani borsada çok yukarı gitme iştahı fazla. Fakat o 6000'e yaklaşıldığında da satışların geldiğini biliyoruz. Yani böyle bir durumda yükseliş trendinde olup da yükselemeyen borsanın düşmesini beklerim. Biraz düşmesini beklerim. O zaman bana genellikle de şu soru soruluyor. O zaman şimdi satsak, madem düştükten sonra alsak daha iyi değil mi? Ya şimdi satalım. Sattıktan sonra dolardan TL'ye dönelim. TL'de para piyasası fonunda bekleyelim. Sonra para piyasası fonundan çıkıp TL'den tekrar dolara dönelim. Alalım. Daha iyi olmaz mı? Net cevap hayır olmaz. Çok büyük para da kaybedebilirsiniz. Bir kere o beklediğimiz gibi bir düşüş olmayabilir. 6000'i de kırıp yukarı devam edebilir. O zaman 6000'i kırınca peşinden zaten hedge fonlar katılacaklar illaki. Siz bu sefer aceleyle hemen alamayabilirsiniz. Tereddüt edebilirsiniz. Bir de TL'de kalırsınız ondan sonra. Çok çıktı hiç alamıyorum falan dersiniz. O işlere girmeyin. Elinizde varsa tutun.
Baktık piyasa yukarı gidiyor, tekrar 6000'i geçecek gibi, o zaman alırız. Yok olmadı, piyasa geri geldi. Tekrar şöyle bir mesela 5600'lere 5700'lere geldi. Buradaki bu S&P 500'deki şu boşlukları da aldı. 12 Mayıs'taki şuradaki oluşan şeyi de geri aldı. 5670'de oldu. Baktık oradan yukarı dönüyoruz. Oradan alırız. O kadar. Başka mantıklı bir strateji şu anda yoktur S&P 500 için, Nasdaq için ve bunlara yatırım yapan Türkiye'deki TEFAS fonlar için. Bu kadar açık açık söylüyorum çünkü hepsi ayrı ayrı soruluyor. Tamam, anladık ama TEFAS hemen alınınca hesaba geçmiyor. Daha önce alsak olmaz mı? Bilmiyoruz. Bir gün geç aldığınız zaman, bir trende bir gün geç girdiğiniz zaman fazla bir kaybınız yok. Uzun vadeli bir harekette bakıldığında bir gün geç gelinmiş, bir gün geç çıkılmış, bunların çok önemi yok. Ama size alın dedikten sonra 5 gün, 10 gün bekleyip illa bir sürü de çıkış olduktan sonra biz alamadık, o gün paramız yoktu, şimdi alalım mı derseniz o zaman geçmiş oluyor. Ya da size satın dendikten sonra satmayıp bekleyip aradan 5 hafta geçtikten sonra şimdi satalım mı derseniz o zaman geç oluyor. Değil mi? Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Her gün, her saat al veya sat diye bir göstergesi yok teknik analizin. O anda oluyor, bir pencere açılıyor. O pencerede neyse yapacaksınız. Yani teknik analiz böyle bir şey. Peki bu durumda Bitcoin'de 105.000 kırılırsa satın demiştik, değil mi? 105.000 kırılırsa satın demiştik. Şöyle... Onu da neye dayanarak söylemiştik? İşte dedik ki şurası 105.695 oluyor. Yani biraz da altına koyalım. Satın dedik. Sata döndük. 103.460, burası daha evvelki destek. Oradan bir tepki gelmiş ama tekrar geri geldi. Tamam, işte 103.460 bir sonraki destek. Onun altında da belki şu 101.820 desteği var. Dolayısıyla ne diyoruz? Bitcoin'de yeni bir alım önermiyoruz bu durumda, değil mi? Bitcoin'de yeni bir alım önermiyoruz. Sata dönmüş bir kere. Ben sata döndüğü zaman satmadım. Şimdi ne yapayım? Bak ne diyoruz o zaman? 103.460'da bir destek daha var. Bu destekleri bunun için söylüyorum. Onun altında da 101.820 desteği var. Bunlar bu yüzden söylenen şeyler. Peki Ether 2700 geçemedi. Tamam, yeni alım önermiyoruz. Destek 2480'de 4 saatlikte, 4 saat bunun altında kalırsa burası birinci destek. Burada satış yapılmalı. Olmadı, aşağıda ikinci destek 2400. Bir de orası da var. Yani bunları dikkate alacaksınız. Yani siz ister uyarsınız ister uymazsınız. Bunlar sizin bileceğiniz işlerdir. Ama uymadığınız zaman hala daha satılır mı derseniz bir aşağıdaki desteği söyleyeceğiz size o zaman. Bu şekilde hala daha satılır mı dediğinizde bir aşağıdaki destek. Yani bir noktada kararı sizin vermeniz gerekiyor. Ripple çok önceden sata döndü demiştik. İşte bir aşağıdaki destekte 2.11'de bulunuyor şu anda. Dolayısıyla yeni alımda önermiyoruz Ripple'da. Yani yapacak bir şey yok orada. Amerikan 10 yıllıklarda bugün biraz yükseliş var. Fakat burada çok fazla böyle şeye de gerek yok bence, böyle işte savaş oldu, bilmem ne oldu, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bakın aslında çok net bir görünüm var bence. Yani 4.50'nin üzerine çıkınca işte şurada olsun 15 Mayıs'ta yahut şurada olsun 22 Mayıs'ta yahut şurada olsun 30 Mayıs'ta ya da şurada 11 Nisan'da hep bu 4.50'nin üzerine çıkınca bir yerlerden alış geliyor tahvillere. Sonra aşağı doğru geliyoruz. Bir yerden sonra da tekrar satış geliyor. İşte jeopolitik gerilimden, şundan bundan. Yani şu anda 4.40'tan satış geldiğini görüyoruz. 4.60'tan da alıcı geldiğini görüyoruz. Bu kadar. Buradan aşağı mı gider, buradan yukarı mı gider demek mümkün değil. Yani 4.60 gelince oradan aşağı vuruyor. 4.40 gelince de yukarı gidiyor. O zaman
Biz buna bakarak TLT almak istiyoruz diyenler, bir kere alacağınız TLT'yi en aşağı bir sene tutacak mısınız? 1,5 sene tutacak mısınız? Tutacağım diyorsanız 2 gün düştüğünü görün, alın dedik. İşte uzun bir süre düştü, şu şekilde düştü, bugün yükseliyor. O zaman demek ki bugün almayacaksınız. Biraz belki yukarı çıkacak, tekrar düşecek, o zaman alacaksınız. Yani bu şekilde takip etmeniz gerekiyor bence. Sakin olmanız gerekiyor. Gelelim altına. Altından önce gümüşe gelelim. Gümüş şurada günlükte 33.67 dediğimiz yeri şu anda geçiyor. Bakın daha önceden de geçmişti. Fazla kalamayıp geri gelmişti ama gidebilir yani bundan sonra. Ben saatlikten baktığımda işte daha bir saat, bir saatlik bir mumda sonunda işte orada kapatıyor. Şimdi çok daha güçlü bir yükselişi var şu anda ve bir saat yeni olmuştu. 15 dakikalık bu mumlardan bakacak olursak bir saat yeni olmuş. Alım öneriyorum gümüşte. Yeni alım öneriyorum. Çünkü bu dirençten defalarca aşağı geldi. Diyeceksiniz ki şuradan da gelmişti, buradan da gelmişti. Evet ama bir yerde artık alınması gerekiyor. Bence alınabilir şu anda. Bugün hızlı çıkıyor ama alınabilir. Peki altın alınır mı? Altın da bugün hızlı çıkıyor. Söyledik ama altındaki olayı ne dedik? Altındaki olay tamamen bu gerilim, jeopolitik gerilim nedeniyle bir altın çıkıyor ve gerisin geride gelebilir. Ve daha önceden de bakın işte şu seviyeye çıkmıştı 364, şu anda 3370'te. Fakat daha önce şöyle 3400'leri de deneyip geri gelmişti. Ve işte aşırı alım bölgesinde saatlikte 2 saatlikte aşırı alım bölgesine varmak üzere, yani böyle bir yerde bence beklenmeli. Satalım mı diyorsanız bakın bugün jeopolitik gerilim var diyoruz. Savaş var diyoruz. Savaş varken satılır mı? Yani 1-2 gün yükselebilir, o zaman satarsınız. Yani biz bunu 5 hafta evvel söylemişiz. Yani 24 Nisan'da söylemişiz. Bugün 2 Haziran. Yani bugün ben 24 Nisan'dan beri dinlemedim. Bugün savaşın olduğu gün mü dinliyorsun? Bu da doğru değil bence. Yani o yüzden sakin olacaksınız. Bu savaş, gerilim falan, işte Amerika, Çin ticaret haberleri, bunlar bir gerilim yarattı. Bunun etkisi sürebilir 1-2 gün ama ondan sonra geri gelebiliyor. Fakat gümüş geri gelmeyebilir. Onu da buradan söyleyeyim. Çünkü gümüşte altın gümüş rasyosunun 100'ün altına düşmesiyle gümüşün daha da hızlanabileceğini söylemiştik. Altın gümüş rasyosu şu anda 99'un altına düşmüştür. Dolayısıyla gümüşte pozitifim. Altında çok fazla bir yükseliş potansiyeli şu anda görmüyorum. Bir düzeltmeye gidebilir buradan altın ama gümüş o zaman yükselişini sürdürebilir veya daha az düşebilir altına göre ve altın gümüş rasyosu gümüş lehine bu şekilde bozulmaya devam edebilir. Bugünlük de bu kadar.